Kıymetli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Tahıl Koridoru Anlaşması için tarihi imza İstanbul'da atıldı. Türkiye'nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle Ukrayna Savaşı nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşiğine gelen dünya rahat bir nefes aldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşmaya göre tahıl gemileri önce İstanbul'a gelecek, oradan da tüm dünyaya dağılacak. İşte 8 maddede Karadeniz'de bekleyen tahıl yüklü gemilere boğazların yolunu açan anlaşmanın detayları. Tarihi nitelikte olan Tahıl Koridoru Anlaşması'yla Rusya'nın Ukrayna tahıl gemilerinin Karadeniz limanlarından geçmesine izin verip oluşan gıda krizine son bulması amaçlanıyor. Ukrayna'dan tahıl almaya giden gemilerin silah taşımadığından emin olmak için Rusya ve Türkiye'nin gözetiminde arama yapılacak. Gemilerin Karadeniz'e açılmadan önce İstanbul'da aranması planlanıyor. Bu arada gizli operasyon 120 günde bitecek. 120 günlük takvim için imzalanan anlaşma süre bittiğinde otomatik olarak yenilenebilecek. Ancak uzmanlara göre limanlardaki tahıl yükünü eritmek için bu kadar süre yeterli. Bu arada Ukrayna ve Rusya birbirleriyle anlaşma imzalayamayacak. İki ülkede Türkiye ve Birleşmiş Milletler'le paralel anlaşmalar yapacak. Peki Ukrayna tahılına bağımlı ülkeler kimler? Libya ve Pakistan tüm buğday tüketimlerinin %48'inde Ukrayna'ya bağımlı. Lübnan için bu oran %81. Moldova buğdayın %92'sini, Katar %64'ünü, Tunus %49'unu, Mısır %26'sını Ukrayna'dan ithal ediyordu. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler çatısı altında imzalanan Ukrayna ve Rusya tahılının dünyaya iletilmesine ilişkin anlaşmalar ilk bakışta herkesin kazandığı bir uzlaşma izlenimi veriyor. İlk bakışta görünen şu: anlaşmalarla dünyanın tahıl deposu olarak görülen Rusya ve Ukrayna'nın ihracat engelleri kaldırılıyor. Küresel ölçekte gün geçtikçe artan yiyecek fiyatlarındaki artışa pansuman niteliğinde bir çözüm bulunuyor. Daha ne olsun? Ancak şeytan ayrıntılarda gizli. Anlaşmalara yakından bakınca öyle herkesin kazanan olduğu bir durum pek yok. Aksine ileride büyük sonuçları olabilecek küçük tavizler göze çarpıyor anlaşma metinlerinde. Anlaşmalar ifadesi de boşuna değil elbette. Ukrayna ülkesine saldıran Rusya ile herhangi bir anlaşmaya imza atmak istemediği için çözüm aynı anlaşmalar olarak bulundu. Buna göre hem Ukrayna hem de Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'le aynı konuda benzer metinler içeren farklı anlaşmalara imza koydular. Anlaşmaların süreleri de birbirinden farklı. Ukrayna anlaşması 120 günlük bir süreyi kapsarken Rusya anlaşması 3 yıllık. Anlaşmalarda Ukrayna'nın payına düşen kazanç, depolarında birikmiş tahılı satma imkanı. Ancak bunu elde ederken limanları önüne yerleştirdiği mayınlardan, yani Rusya'nın olası bir saldırısına karşı liman güvenliğinden taviz veriyor. Nitekim bu tavizin ne kadar büyük olduğu daha anlaşmaların mürekkebi kurumadan Odessa limanına yapılan füze saldırısında ortaya çıkmış durumda. Peki biz kandırıldık mı? Saldırıya en çok şaşıran da Ankara olmuş görünüyor. Anlaşma metinlerine Türkiye adına imza koyan Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın saldırı sonrasındaki açıklamaları da bu şaşkınlığı ortaya koyuyor. Akar, saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada Rusya ile temasa geçildiğini belirterek, Ruslar kesinlikle bu saldırıya alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize ilettiler dedi. Akar'ın bunu söylemesinden sadece birkaç saat sonraysa Rusya saldırıyı resmen üstlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ve Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Odessa limanının Rusya tarafından vurulduğunu resmen açıkladılar. Ankara'nın Akar açıklamasıyla düştüğü durum yeni bir kandırılma durumu olabilir mi? Öyle görünüyor. Tüm bunları alt alta koyunca İstanbul'da imzalanan anlaşmaların en büyük kazananının Rusya olduğunu söylemek mümkün. Moskova, anlaşmalarla Batı'nın üzerinde kurmaya çalıştığı yaptırım baskısında koca bir delik açtı. Kiev'e göre 22 milyondan fazla tahıl Odessa limanında bulunuyor. 84 gemi var. Bunların denize çıkabilmesi için Rus savaş gemilerini önlemek üzere bırakılan mayınların kaldırılmasını Türkiye üstlendi. Afrika'nın tahıl ihtiyacının %40'ı Rusya, Ukrayna'dan karşılanıyor. Bunu sağlayacak tahıl sevkiyatıyla ilgili
17 Temmuz 2022'deki anlaşmasının ardından Odessa limanına bir füze saldırısı oldu. Bu saldırı bizi endişeye sevk etti. Ancak biz tarafları sükunete davet ettik ve iklimi sağladık. Dünyadaki açlık krizini engelleyecek Türkiye'ye müjde. %25 tahılla birlikte gübre, amonyak, ayçiçek yağı da gidecek. Sadece tahıl koridoru olarak ortaya koymamamız lazım. Barışa giden yolun taşları İstanbul'da dizilmeye başlandı ve devam edecektir. Bu süreç Türkiye sayesinde yürüyor. Ancak büyük tehlikeler de var. Deniz altlarından atılacak füzeleri Hazar Denizi'nden bile vurabilirsiniz. Bunu ABD de yapabilir. Sadece 84 gemi değil, 22 milyon ton Ukrayna'nın 35 milyar dolar mertebesindeki tahılı dünya piyasalarına gidecek. Tahıl gittikçe fiyatlar da aşağı inecektir. Türkiye her zaman %25 daha ucuz tahıl ve gıdayı alabilecek. Türkiye Karadeniz'e bırakılan mayınları temizleyecek ve gemilerin güzergahını, sigortalanmasını kontrol edecek. Rusya ve Ukrayna'daki tahılın dünya piyasalarına ulaştırılması hedefleniyor. Bu coğrafyada Türkiye olmasa bambaşka şeyler olurdu. Zelenski ve Putin başta olmak üzere hep Türkiye'yi yanlış yola sevk etmeye çalıştılar. Türkiye'de Ankara merkezli akılhane yönetilen politikalar sayesinde her şey rayında gidiyor. Tarafların ofisteki mesafeli duruşları Türkiye'yi de ciddi şekilde düşündürmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı sonuçları itibarıyla sıradan bir çatışma değil. Daha önce bozulan lojistik ağ bu savaşta ürüne ulaşamama şartlarını doğurdu. Yani artık milyonlarca insan parası olsa da ekmek bulamayacak duruma geldi. Tarihin en ciddi ve büyük krizlerinden biriyle karşı karşıyayız. Afrika'da 15 milyon insan hem açlık hem de susuzluk tehdidiyle karşı karşıya. Koridorun aksaması onlarca ülkede krizi tetikler ve yüz binlerce kişi açlıktan ölebilir. Yeni ve büyük çaplı göç dalgaları gerçeğiyle yüzleşiriz. Bununla birlikte yeni savaşların da fitili ateşlenir. Türk siyaset biçimi diplomasinin bu süreçteki rolüne vurgu yapan Tuğrul Çamaş, olayın lojistik ve güvenlik boyutunda da Türkiye'ye büyük iş düşüyor. O mayınların arasında milyonlara umut, aş olacak o gemileri yüzdürmekte ayrı bir başarı hikayesi değerlendirmesinde bulundu. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.